Herkese merhabalar. Ağır Siklet Box kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Aslanbek Makhmudov Guido Vianello maçının analiziyle sizlerle beraberim. Tabi ikili daha önceden amatörde karşılaştılar 2015 yılında ve zaten şu anda arka planda da bu maçı izliyorsunuz. Şimdi boksörlerin hemen bilgilerini ben hatırlatayım. Guido Vianello bugüne kadar çıktığı 15 maçın 12'sini kazandı. İkisini de kaybetti. Birinde de berabere kaldı. Berabere kaldığı maç Kingsley Ibe'ye karşı yaptığı maçtı. Ve mağlubiyetlerini de bir tanesini zaten en son Efe Acakbey'e karşı almıştı. Diğerinde de Jonathan Rice'a teknik knockout olmuştu. Ancak Efe Acakba maçında fena dövüşmedi. Gerçekten hani Guido Vianello Jonathan Rice maçındakinden daha iyi bir şekilde dövüştüğünü söyleyebilirim. Ama eski bu 2015'te yaptığı maçtan bu yana aslında kendisine çok da fazla bir şey kattığını söyleyemeyeceğim. Tabii bu 2015'teki maç yapıldığında 20 yaşındaydı Guido Vianello ve Aslanbek Makhmudov da 25 yaşındaydı. Şu anda tabii daha profesyoneller ama boks anlamında Guido Vianello dediğim gibi kendisini fazla ilerletemedi. 1.98 boyunda ve 2.01'de kanat açıklığı bulunuyor Guido Vianello'nun. Dünya sıralamasında da şu anda 59. sırada olduğunu söyleyeyim. Buradan Aslanbek Makhmudov'a geçecek olursak bugüne kadar yaptığı 20 maçın 19'unu kazandı. 18'i knockout ve birinde de knockoutlu bir mağlubiyeti var. Zaten hatırlayacaksınız. Kimdi? Alman boksör Agit Kabeya ile karşı kaybetmişti. Ve onun sonrasında da Miljan Rovkanin'i knockout etmişti. İkinci roundda. Ve daha sonra da şimdi Guido Vianello ile bir geri dönüş maçı yapmak istiyor. Tabi Aslanbek Makhmudov da yine uzun boylu bir boksör. 1.97 boyunda. Yani boyları hemen hemen birbirine denk. Zaten görüntüde de görüyorsunuz. Dolayısıyla hani boy avantajı vesaire noktasında birbirlerine üstünlük sağlayamayacaklar. Tabii ki Guido Vianello'nun kolları biraz daha uzun gibi duruyor ama hemen hemen aynılar. Aslanbek Makhmudov şu anda dünya sıralamasında 19. sırada bulunuyor. Ve hani teknik anlamda pek de iyi bir boksör değil. Sadece yumruk gücü var. Bunun haricinde çok da bir numarası yok. Zaten footwork vesaire iki boksörde de neredeyse yok gibi. Ve savunma anlamında da Guido Vianello biraz daha iyi olsa da Aslanbek Makhmudov hücumda daha güçlü bir boksör olduğunu söyleyebilirim. Guido Vianello aslında baktığımız zaman teknik anlamda bir tık daha iyi Aslanbek Makhmudov'dan. Ancak Aslanbek Makhmudov'un yakın mesafeden vurduğu yumruklar oldukça etkili olduğunu söyleyebilirim. Zaten bu 2015'te yaptıkları karşılaşmayı da 4. roundda teknik knockoutla beraber Aslanbek Makhmudov kazanıyor. Zaten şu anda görüntülerde de görüyorsunuz. Yakın mesafeden çok çok iyi yumruklar bulabiliyor Aslanbek Makhmudov. Ve son hani bu Agit Kabeya ile kaybettiğinde herkes hani şey diye söylemişti, işte sakat o yüzden kaybetti ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Tamamen hani Agit Kabeyel'in oyun planı gayet güzel bir şekilde işledi. Bunlardan dolayı da Agit Kabeyel karşılaşmayı kazanmayı başarmıştı. Ama Agit Kabeyel'e de bayağı bir yumruk isabet ettirmişti Aslanbek Makhmudov. Şimdi bu maç nasıl olur, nasıl sonuçlanır buna hemen gelelim. Dediğim gibi tecrübe anlamında ve boy anlamında birbirlerine zaten bir üstünlük kuramayacaklardır. Aslanbek Makhmudov bir tık daha iyi rakiplerle maç yaptı bu zamana kadar. Ancak tabii ki kendisine çok da bir şey katamadı diye söyleyebilirim. Bu maç zaten hani 18 Ağustos sabahı olacağını sizlere daha önceden bildirmiştim.
sabah saatlerinde 4 gibi bu karşılaşmayı izliyor olacağız. Tabii Aslanbek Makhmudov bu maçla beraber tekrardan yükselişe geçmek istiyor. Ve bence de geçmişte hani bu yaptıkları maçtan da anlıyorum ki Guido Vianello her ne kadar Aslanbek Makhmudov'a hani yumruk vesaire isabet ettiriyor olsa da ve daha hareketli olan boksör olsa da yine bunlar Aslanbek Makhmudov'un canını çok da yaktığını söyleyemeyeceğim. Çünkü Aslanbek Makhmudov pres boksu yapıyor. Rakibinin üzerine gidiyor ve sık sık sarılıyor. Dolayısıyla Guido Vianello geçmişte olduğu gibi çok da fazla bir üstünlük sağlayabileceğine ben inanmıyorum Aslanbek Makhmudov'a karşı. Tabii önceden maç yaptıklarında 4. roundda Aslanbek Makhmudov teknik knockoutla maçı almıştı. Ama bence bu defa bu karşılaşma 7. ya da 8. roundda sonuçlanır diye ben düşünüyorum. Çünkü geçmişe nazaran bir tık daha Guido Vianello iyi dövüşüyor. Bunlardan ötürü zaten karşılaşma 10 round üzerinden olacak. Yani late knockout dediğimiz karşılaşmanın ilerleyen roundlarında 7, 8, 9. roundlarda ben bir knockout bekliyorum Aslanbek Makhmudov'dan. Hani baktığımız zaman son karşılaşmasında Miljan Rovkanin maçında Aslanbek Makhmudov gerçekten yine çok agresifti. Rakibin direkt üzerine gitti. Bu maçta da yine aynı şey olacaktır. Belki çok daha hızlı bir şekilde knockout da edebilir Guido Vianello'yu. Çünkü Guido Vianello'nun çenesi pek de sağlam değil açıkçası. Tamam, footwork anlamında, hareketlilik anlamında gerçekten Guido Vianello iyi olabilir. Ama diğer taraftan Aslanbek Makhmudov'un kontra yumruklarına karşı ve yakın mesafeden yaptığı body shot'tır, işte direkt yumruklardır, kroşelerdir ve zaman zaman Aslanbek Makhmudov aparkatlarını da kullanıyor. Bunlara karşı Guido Vianello'nun ben başarılı olabileceğine inanmıyorum. Tabii ki ikisi de gelecekte hani kemer maçına çıkabilecek boksörler değiller zaten. Ama hani ağır siklette hepimiz böyle nasıl diyeyim knockoutlu maçlar görmek istiyoruz. Bir aksiyon olsun istiyoruz. Bu maçlarda onlardan aslında bir tanesi ve Aslanbek Makhmudov bu maçla beraber bir nebze daha işte gözüne girmek isteyecek promotörlerin ve üst düzey maçlar belki Agit Kabayel rövanş maçı da olabilir. Almaya çalışacak tekrardan. Çünkü WBC sıralamalarında Aslanbek Makhmudov çok da aşağılara düşmedi. Yine oradan devam edecektir yükselmeye. Yani bu maç hem Guido Vianello hem de Aslanbek Makhmudov için aslında kariyerlerini yukarıya tekrardan taşıma anlamında bir maç olacak. Ya tamam ya devam şeklinde bir söyleyebiliriz yani. Bence bunu başaran Aslanbek Makhmudov olacaktır. Mahmudov'la alakalı ben Agit Kabayel maçında yanılmıştım. Agit Kabayel beklediğimden daha iyi gelmişti. Ama bu karşılaşmada tabii baktığımız zaman Agit Kabayel'den hem teknik anlamda hem de hani boks IQ'su anlamında Guido Vianello çok çok gerilerde olduğu için Aslanbek Makhmudov'un böyle saf gücüne karşı bence koyamayacaktır. Zaten hani arka planda bu şeyi de görüyorsunuz. Maçı da gençken yaptıkları maçı görüyorsunuz. Guido Vianello pek de hani şey yapamıyor. Body shot vesaire atıyor. Rakibini rahatsız ediyor ama çok çabuk ağzı açık kalıyor. Çünkü Aslanbek Makhmudov'un yumrukları onu inanılmaz derecede etkiliyor ve Aslanbek Makhmudov da rakibine çok fazla sarıldığından dolayı rakibini de bayağı bir o kaba kuvvetiyle yorduğunu söyleyebilirim. Tabii sizler bu maçla alakalı neler düşünüyorsunuz? Onları da lütfen yorumlara yazmayı unutmayın.
Aslanbek Makhmudov bakalım bu maç sonrasında dünya sıralamasında kaçıncı sıraya çıkacak? Tabii ki Guido Vianello da yine aynı şekilde bir sürpriz yapabilecek mi? Ama ben pek zannetmiyorum yani. Efe Acakbay'ı dahi yenemeyen Guido Vianello Aslanbek Makhmudov'u kolay kolay e, yenemeyecektir. Zaten hani boksta şöyle bir şey var. Geçmişte bu ikili karşılaştığında görüyorsunuz Guido Venelo bayağı zor anlar yaşamıştı. Ki karşılaşmada da zaten İtalya'daydı o zamanlar. Ona rağmen Aslanbek Makhmudov maçı hani rahat bir şekilde kazandığını söylesem herhalde yanlış olmaz. Görüntülerde de zaten dediğim gibi görüyorsunuz. Yakın mesafeden inanılmaz derecede sarsıyor Guido Venelo'yu. Her ne kadar Guido Venelo bir şeyler yapmaya çalışsa da bir türlü yapmak istediğini yapamıyor. Dolayısıyla yine bunların benzeri bir maç olacaktır diye söyleyebilirim. Tabii geçmişe nazaran Aslanbek Makhmudov yine o da kendisine çok fazla bir şey katamadı. Ama daha tecrübeli boksörlerle maç yaptığı için Aslanbek Makhmudov bence bu maçta bir tık daha tecrübe anlamında önde olacaktır. Ve rakibinin işini çabucak bitirmek de isteyecektir diye söyleyebilirim. Yine de bu maç öyle hani ilk roundlarda Aslanbek Makhmudov tarafında olacağını düşünmüyorum. Ama ilerleyen roundlarda kesinlikle maç Guido Vianelo'nun yorulmasıyla da beraber tamamen Aslanbek Makhmudov tarafına kayacaktır. Ve dediğim gibi 7, 8 ya da 9. roundda ben Aslanbek Makhmudov'dan bir knockout bekliyorum açıkçası diye söyleyebilirim. Evet, Aslanbek Makhmudov bakalım bu maçla beraber bizlere ne gösterecek? Çünkü Miljan Raukkanin o kadar da önemli bir rakip değildi. Ama Guido Vianello, Efe Acakba gibi bir boksörle ringe çıkmış olaraktan buraya gelecek. Hani Efe Acakba öyle çok ağam şahım bir boksör değil tabii ki. Ama yine de Miljan Raukkanin'e göre daha iyi bir boksör Efe Acakba. Ve Guido Vianello da son zamanlarda daha fazla hani yakın zamanda ringe çıktığından ötürü biraz daha hani ring pası vesaire olmayacaktır. Çünkü o da yine 2024'te 2 maç yaptı ve Aslanbek Makhmudov da yine 2024 yılında sadece bir maç yaparaktan buraya gelmiş diye görüyoruz. Dolayısıyla tabii ki ring pası vesaire olmayacak Guido Vianello'da ama tabii ki dediğim gibi Aslanbek Makhmudov'un karşılaştığı daha tecrübeli rakipler vardı. Bunlardan dolayı Aslanbek Makhmudov bir tık daha bu karşılaşmada avantajlı konuma geçiyor. Guido Vianello tabii ki sabit duran Aslanbek Makhmudov'a yine yumruklarını isabet ettirmeye çalışacaktır. Ama bunlar dediğim gibi ilk 2-3 roundda ancak etkili olabilir. Daha sonrasında da bence o kadar da bir etkisi kalmayacaktır. Zaten hani özellikle geçmişte Aslanbek Makhmudov pek fazla bu maçta da zaten izlediniz. Aparkatlarını vurmadı. Ama şu anki Aslanbek Makhmudov aparkatlarını çok fazla kullanıyor. Ve ringin köşesine rakibini çok fazla gerçekten sıkıştırdığını söyleyebilirim. Bunlardan dolayı da Guido Vianello ciddi anlamda sıkıntı yaşayacaktır. Ama olur da Aslanbek Makhmudov'u Guido Vianello yenmeyi başarırsa çok büyük bir galibiyet olmuş olur. Ve sıralamalarda da yukarılara doğru çıkabilir Guido Vianello. Ama ben öyle de olsa böyle de olsa yine Guido Vianello'nun çok fazla ilerleyebileceğine inanmıyorum. Zaten 2 mağlubiyeti var. Daha önemli rakiplerle maç yaptığı zaman kesinlikle yine knockout olacaktır diye söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bence bu Aslanbek Makhmudov maçında da yine
knockout olacaktır. Ama geçmişe nazaran dediğim gibi bu sefer 4. round değil de 7, 8 ya da 9. roundda Aslanbek Makhmudov'un knockout edeceğini düşünüyorum. Tabii Aslanbek Makhmudov bu maçı kazandığında aslında çok fazla sıralamalarda yukarıya gidemeyecek. Çünkü Guido Vianello kendisinden daha alt sıralarda bir boksör olduğundan dolayı öyle çok da bir sıralamalarda yükselme durumu olmayacak. Ama yine de WBC sıralamalarında belki biraz daha yukarıya çıkabilir veya işte bu maç ESPN Plus'ta yayınlanacağından dolayı Agit Kabayel ile beraber tekrardan bir rövanş maçı yapma ihtimali ortaya çıkmış olabilir. Bunlardan dolayı da aslında Aslanbek Makhmudov için daha kritik bir maç. Ya tamam ya devam durumunda diye söyleyebilirim. Yine Guido Vianello için de aynı şey geçerli. Zaten kazanamazsa bu karşılaşmayı artık kariyeri tamamen dibe doğru gitmeye devam edecektir diye söyleyebilirim. Ve Aslanbek Makhmudov'un kazanmaktan başka çaresinin olmadığını da tekrardan hatırlatayım. Lütfen bu maçla alakalı yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın ki daha büyük bir topluluğa ulaşabilelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.